The artificial blood circulation ensures the metabolism necessary for the life of the egg. Organizma diriltme deneyleri, kafayı vücuttan ayırdıktan sonra canlı tutabilir miyiz? ...1940'lı yıllar bilim dünyasında pek çok deneyin yapıldığı bir dönemdi. Özellikle yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiye dair merak, bilim insanlarını cesur deneylere yöneltti. Prelinger arşivlerinde yer alan ve halka açık şekilde paylaşılan bu deneylerden biri, kalp-akciğer makinesi autojector ile gerçekleştirildi. Bu makine, yaşamı ölümden sonra geri getirme çabalarının simgesi haline geldi. Peki bu deneyler neyi başarmayı amaçladı? Autojector, 20. yüzyılın başlarında Sovyet bilim insanları tarafından geliştirilen bir kalp-akciğer makinesidir. Makine, vücuda yapay olarak kan pompalayarak kalp ve akciğer işlevlerini yerine getirmeye çalışıyordu. Bu cihaz, ölüm sonrası vücut fonksiyonlarını geri getirme potansiyeli üzerine birçok deneyde kullanıldı. Amaç, bir organizmanın kalp ve solunum fonksiyonlarını tekrar başlatarak yaşamı sürdürüp sürdüremeyeceklerini keşfetmekti. 1940 yılında yapılan deneylerde bilim insanları özellikle köpekler üzerinde çalışmalar yapmıştı. Deneylerin temel amacı, kafa vücuttan ayrıldıktan sonra bir süre beyin ve organların canlılığını koruyup koruyamayacağını test etmekti. Autojector cihazı kullanılarak vücudun kritik işlevlerinin bir süre daha devam edip edemeyeceği araştırıldı. Prelinger arşivlerinde yer alan görüntülerde bu deneylerin her aşaması dikkatlice belgelenmiş durumda. Deneylerde önce bir köpeğin kafası dikkatlice vücudundan ayrılıyordu. Ardından autojector devreye giriyordu. Makine yapay olarak kanı köpeğin beynine pompalıyor ve hayati organlara oksijen ulaştırmaya çalışıyordu. Bu süreçte köpeğin kafası belirli refleksler sergilemeye devam etti. Örneğin göz kapaklarının kapanması, dil hareketleri gibi refleksler beynin hala bir tür canlılık gösterdiğini kanıtlıyordu. Deneyler dönemin bilim dünyasında büyük bir tartışma konusu yarattı. Autojector sayesinde organizmanın kalp ve akciğer işlevleri bir süre daha devam ettirilebiliyordu. Ancak bu tam anlamıyla bilincin geri dönmesi anlamına gelmiyordu. Beynin fiziksel olarak canlı olduğu kanıtlanmış olsa da bilinç ve yaşam arasında hala çözülmemiş sırlar vardı. Bu deneyler, bugün kullandığımız kalp-akciğer makineleri ve organ nakli teknolojilerinin temellerini atmış olsa da etik açıdan da büyük soruları beraberinde getirdi. Bu deneyler etik olarak büyük tartışmalar yarattı. Kafası vücudundan ayrılmış bir hayvanın canlı tutulması ne anlama geliyordu? Yaşam nedir ve ölüm ne zaman kesinleşir? Bu sorular sadece 1940'larda değil, günümüzde de tartışılmaya devam ediyor. Günümüz tıp teknolojileri, bu tür cihazların ve tekniklerin gelişmiş versiyonları sayesinde insanların yaşamını uzatmayı başarıyor, ancak bilincin tam olarak ne zaman sona erdiği hala net değil. 1940 yılında yapılan bu deneyler bilim dünyasında bir dönüm noktasıydı. Autojector gibi cihazlar ölüme meydan okumanın kapılarını araladı. Ancak bu deneylerin getirdiği etik sorular, bilim ve insanlık arasındaki ince çizgiyi hala sorgulamamıza neden oluyor. Bugün hala bu deneylerin yankıları modern tıbbın birçok alanında hissedilmeye devam ediyor.